Herkese merhaba. Kıymetli izleyenler, bugün şurada biraz yerimiz var. Nasıl, ne kadar? Bir yaklaşık 10 metrekare bir yerimiz var. Buraya kışlık sebze ekmeyi düşünüyorum. Şurada, burası bizim ahırımızın üstü. Şu alt taraf ahır. Buraya biraz diktik, yani maydanoz ektim, tere, roka, bakla dikmeyi düşünüyorum. Gerçi bunları yani Ağustos ayı gibi dikmek gerekiyordu ama artık havalar sıcak gidiyor biraz. Eylül ayında da geçen sene buralara ben turp dikmiştim. Oldu, yani gene turp, roka, maydanoz ekeceğim yani buralara. Kıymetli izleyenler, burada domates vardı. Domateslerimiz kurudu, yani mantar oldu maalesef. Zararlarla çok mücadele edemedik. Kurtaramadık. Gerçi biraz oldu bu sene, geçen seneye nazaran. Farklı bir ürün ektiğimiz zaman toprak farklı. Tabii ki o ürünlerin artıkları kalıyor. Toprak zenginleşmiş oluyor. Sürekli aynı ürünü ektiğimiz zaman toprağımız fakirleşir. Aslında dönüşümlü ürün ekmek biraz nadas gibi bir şey. Nasıl ki nadas toprağı dinlendiriyorsa farklı ürün ekmek de lazım. Yani toprağımıza her sene aynı ürünü ekersek verim düşer. Şimdi maydanoz hariç diğer bitkilerimiz çabuk çimleniyor. Maydanoz biraz geç çimleniyor. Maydanozu her gün sulamak lazım. Yani diğerlerini de nemli tutmak lazım ama özellikle maydanozu nemli tutmakta fayda var. Ben arpa dikmiştim. Kıymetli izleyenler, o videomuzu da paylaşacağım. Yani 3-4 günde çimlendi. Toprağın yüzüne çıktı. Tabii sulamıştım. Tavuklar için arpa ekmiştim. Bu bitkiler, kıymetli izleyenler, çabucak çimleniyor. Şimdi şurada toprağımızı bellemeye başlayalım. Burası biraz kumlu bir toprak. Yani bellemede sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim yaptığımız işler hobi işi. Ticari olarak bu işi yapmıyoruz ama yani büyük ölçekli de bir şey yapsak aynı işlemler onlar için de gerekli. Toprağımız gördüğünüz gibi çok rahat işleniyor. Tabii böyle bellemeye devam edeceğim kıymetli izleyenler. Örnek olsun diye gösteriyorum. Tırmıkla düzenleyeceğiz. Hayvan gübresi atacağız. Ondan sonra tohumlarımızı ekip can suyu verip işlemlerimizi bitireceğiz. Bu taraftan başladım. Sebebi o tarafı yükseltmek istiyorum. Tabii bu kumlu bir toprak. Sona varana kadar tabii zemine gidiyor. Kumlu, geçirgen bir toprak olduğu için ahırdan çıkıyor suyun bir ucu. Onun için bu tarafı yükseltmek istiyorum. Yani eğimi artırmak istiyorum. Onun için bu taraftan başladım. Böyle gidiyorum. Yine değişik ürünler ekmek toprağa hem toprağın kalitesini artırdığı gibi, yani toprağı zenginleştiriyor organik madde bakımından, hem de toprağın direnci artıyor hastalıklara karşı. Tabii zengin olunca besleyici yine bitkilerimiz hasta olmuyor. Yani sağlıklı bitki
güçlü bitki hastalığı uzaklaştırabiliyor. İnsan gibi düşünebiliriz bitkilerimizde. Evet. Yorgunluk üzümü yiyebiliriz. Çok tutmadı ama şöyle üzümleri göstereyim. Güzel üzümler oldu şöyle. Evet. Belleme işini bitirdik. Şimdi tırmıkla karığımızı düzelteceğiz. Çok kolay. Zaten toprak kumlu olduğu için bellemesi de kolay oldu. Böyle tesviyesi de. Ondan sonra ekme işini gerçekleştireceğiz. Şu şekilde. Evet, toprağımızı şöyle. Tabii diktikten sonra da dikerken de can suyunu verirken de eğer düzgün olmayan yerler varsa yine tırmıkla düzeltiriz. Evet, düzeltme tesviye işimiz böyle. Hayvan gübresi döküyoruz. Yanmış hayvan gübresi bir karığımıza döktüm. Buna da dökelim. Evet. Şimdi tırmıkla tekrardan bunu bir karıştıralım. Gübresini. Evet. Şöyle kıymetli izleyenler, gübremizi bir karıştıralım şöyle. Hayvan gübresi hafif olduğu için suyu tutarsak, karıştırmazsak eğer su bir kısmını alıp götürebilir. Onun için bu şekilde karıştırıyoruz. Tabii mümkün olduğu kadar hayvan gübresi kullanmakta fayda var. Yani ben kimyasal gübreyi çok az kullanıyorum. Ona vereceğimiz parayı buna verebiliriz. Hem sağlıklı besin elde etmiş oluruz. Evet, topraklarımız çoraklaşmamış olur. Yani organik madde bakımından fakirleştirmemiş oluruz topraklarımızı. Evet. Toprağı düşünüyorsak kimyasaldan uzak duracağız, artı çok otları da yolmayacağız. Kısmen otlu tarım yapabiliriz kıymetli izleyenler. Evet, burada yaklaşık 10 metrekare yerimiz var. Şöyle bir tohumlarımızı çıkaralım kıymetli izleyenler. Şunda ne varmış? Evet. Kıymetli izleyenler, bu marul tohumu. Tere ya da roka. Tam şimdi şey yapamadım. Evet, burada pancar tohumumuz var kıymetli izleyenler. Bu şalgam tohumu. Bunu kendim, bu Çin turpu. Şöyle göstereyim.
Evet, bu roka galiba. Şu da tere kıymetli izleyenler, şöyle. Yine burada da roka var. Şu da maydanoz tohumu. Bunu açmayalım. Rokamız var. Evet. Şurada ıspanağımız var kıymetli izleyenler. Şu da baklamız kıymetli izleyenler. Bunu da dikelim. Olur ya da olmaz, bilemiyoruz. En başa kıymetli izleyenler pancar ekmeği düşünüyorum. Şimdi şöyle pancarlarımızı ekelim. Bura pancar olsun. Evet, pancarı buralara da ben bakla dikeceğim. Şöyle bir 15-20 tane baklamız var. Yani şöyle yerin 4-5 santim altına şöyle alıyoruz. Kıymetli izleyenler. Şöyle 20-30 santim arayla. Evet, iki taraflı dikiyorum. Baklamız da tamam. Evet, marul tohumu. Bu da bize yeterli. Yani şöyle bir 1 metrekarelik bir alana şöyle, çok derin olmasına gerek yok. Şuraya kadar bakla dikmiştik. Evet, marul da tamam. Şimdi Çin turpumuz var. Evet, maruldan sonra şu tere tohumu kıymetli izleyenler. Şu da Çin turpu, şöyle göstereyim. Aslında bunu toprağa karıştırıp ekmek lazım da. Evet. Şimdi onunla uğraşmayacağım. Evet, çok. Evet, şuraya kadar marul ekmiştik. Bunu kıymetli izleyenler, sık olursa seyrelteceğim. Evet. Şöyle elimle karıştırıyorum. Bunlar 2-3 santim olursa yeterli. Dediğim gibi geç kaldık ama yine de ben ekiyorum. Yani baharda olur en azından, ilkbaharda verim alırız. Şimdi olmazsa. Evet. Gene bunda şöyle göz kararı toprakla karıştırılıp ekilebilir kıymetli izleyenler. Evet, zaten şehire kattım ben. Şöyle. Bunların karışması önemli değil. Zaten sonra sürüp dibine başka bir şey ekiyoruz baharda. Buna ben tere dedim. Aslında bu roka kıymetli izleyenler. Bunu ektik. Şimdi teremiz şu. Yanlış söyledik. Teremiz bu. Şimdi bunu ekeceğim. Nereye? Şurada şalgamın bittiği yere. Evet, aslında bunlara sınır da belirlenebilir. Ama dediğim gibi karışması önemli değil. Çünkü sık olmazsa bir mahsuru olmaz. Bölgeye de ıspanak ekeceğim. Göz kararı. Bunu da ekiyorum. Dediğim gibi sık olursa sökeceğiz. Sıra geldi maydanoza. Maydanozu çok tüketiyoruz. Maydanozu sık ekmek gerekiyor. Biraz da nazlı bitiyor. Bunu nemli tutmak lazım. Şu da
kıymetli izleyenler, maydanoz tohumumuz. Yine bunda çok derine ekmeye gerek yok. Evet, şöyle elimle bir karıştırıyorum. Maydanoz geç bitiyor kıymetli izleyenler. Bunu her gün sulasak bir mahsuru yok. Diğer tohumlarımızı da elimle karıştıracağım. Tırmıkla da yapabiliriz. Tabi böcek olabilir. Eldiven giymekte de aslında fayda var. Şu anda bu kare kadar yere kıymetli izleyenler 10 çeşit bir bitkimizi ektik. Elimle karıştırayım, tırmıkla karıştıracaktım ama şöyle. Evet. Şimdi tırmıkla birbirine daha çok karışır. 2-3 güne bir sulanabilir. Gerçi havalar serinledi. Artık bitkilerin toprağın çok suya ihtiyacı yok ama bitene kadar en azından. Evet, şu şekilde karıştırıyoruz. Şimdi can suyumuzu vereceğiz. Şu anda can suyunu veriyoruz. Tabii ki her tarafın ıslanmasını arzu ediyoruz. Şöyle. Evet. Evet, şu şekilde. Evet, şöyle tırmığımızla tabii çok da karıştırırsak tohumlar birbirine girebilir. Çok da oynamamak da lazım. Şura ıspanak bölgesiydi. Bura çok önemli değil. Yani kendi arasında karıştırabiliriz. Evet. Can suyu vereceğiz bu karığımıza da. Bitmiş halini, yeşermiş halini de sizlerle paylaşırız. Evet, bu ilk başlara bakla dikmiştik kıymetli izleyenler. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kıymetli izleyenler, su bütün karığımızı sulayarak buraya kadar geldi. Bu tırmıkla bu şekilde tesviye edebiliriz. Bir 10 çeşit herhalde sebze diktik buraya kış için. Tabii bir havuç kaldı kıymetli izleyenler. Onun dikimi de aynı. Farklı bir yöntemi yok. Onu da bu şekilde dikebiliriz. Bu kış sebzesi dikim işini de burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyorum.